Selam, Alperen ben. Beni buradan, bundan ve hatta bundan bile tanıyor olabilirsiniz. Ve yoruldum. Şimdi diyeceksiniz ki Alperen 6 yıldır ne yaptın da yoruldun diye. Aslında konu birazcık da orada. Hep bir şey olmam gerektiğine inandım. Kendimden daha büyük bir şey olmam gerektiğine. Böyle bir Hollywood kahramanı, en iyi çeken bir yönetmen, harika bir görüntü yönetmeni, ne bileyim canını ülkesi ve hatta dünya için tehlikeye atan müthiş bir asker falan. Ama bunların hiçbiri olmadı. Yani bunların bir kısmı benimle alakalı, bir kısmı MIT'in henüz elinde bir çantayla beni TSK'ya veya işte herhangi bir şekilde silahlı kuvvetleri almamasından kaynaklı şeyler. Ama yorgunluk aslında buradan geliyor. Uzun süren mezuniyetin ardından, kendi kendime baş başa kalmanın ardından, benzer süreçlerden geçen arkadaşlarımla olan konuşmalarımın ardından ve hatta hem Barış Hoca'yla, sevgili Barış Karançer'le, hem Barış Özcan'la, hem Kadir Köymen'le olan konuşmalarımın ardından şunu fark ettim ki aslında önemli olan sürecin kendisi ve önemli olan ayda bir defa veya yılda bir defa yaptığımız o aksiyonlu çekimler, son dakika bir anda bütün işleri yetiştirmek, o görevimiz tehlike tarzında son dakikada böyle basıp böyle render'ı vermek veya upload etmek değil mesele. Asıl mesele ve asıl kahramanlık bunları sürekli, istikrarlı bir şekilde yapabilmek. Hatta bunlara sebebiyet vermeden, bunlara gerek kalmadan yapabilmek. Ve şu anda aslında onun başlangıcı gibi bir şey bu seri. Sic Parvis Magna. Yani küçük şeylerden doğan büyüklükler veya küçük şeylerden doğan büyük sonuçlar. Küçük şeylerin büyük sonuçları. Büyüklük küçüklükten. Neyse anladınız siz. Yani demek istediğim şey eğer çok büyük bir hedef varsa veya çok büyük bir yere ulaşmak istiyorsak aslında yapılması gereken şey küçük, sıkıcı, bunaltıcı ve çok da böyle mutluluk vermeyen şeyleri arka arkaya yapmak. Sıkılmadan, bıkmadan veya sıkılsak da, bıksak da, bunalsak da artık bize mutluluk da vermiyor da olsa tekrar ve tekrar ve tekrar yapmak. Peki bunu nasıl yapacağım? Kendime koyduğum 2-3 kural var. Bunlardan bir tanesi mükemmel olmalı şeyinden vazgeçmek. İkincisi sinematik olmalı mevzusundan vazgeçmek. Yani bu da şu demek oluyor. Yanımda sürekli ekipman falan filan taşımayacağım. O sırada yanımda ne varsa onunla aslında bir şeyler yapmak. Bu telefon olur, kamera olur vesaire bir şey olur. İkincisi bu seri boyunca yani Sic Parvis Magna serisi boyunca da asla ve asla ikinci bir tekrar almamak. Bu aslında beni en çok gelen konulardan bir tanesi. Çünkü hem doğaçlamama fazla güvenmemle sonuçlanacak ve güvenmem gerekmesiyle sonuçlanacak. Hem de aynı zamanda herhangi bir şeyin ikinci tekrarının olmamasından doğacak olan anı kaçırmama saplantısı belki gelişebilir ama bunlar ilerinin dertleri. Aslında bu kadar. Yani öyle önemli olan ekipman değil, artistin kendisi. Ve diğeri de önemli olan hani o Hollywood-varilik, kendinden daha büyük, hayattan daha büyük mevzular değil, doğallık neyse o mevzusu. Tabii yine kamerayı bir yerlere koymam gerekeceği için ve tek başıma çekim yapacağım için çoğunlukla aslında bazı şeyler hani belirli bir stage'e, belirli bir sahneye alınmış olacak ama en azından o anki aksiyon ve tepkilerin doğal olduğundan emin olabiliriz gibi bir şey. Tabii bunları dedim hani bunlar lafta kalmasın bence yani bunu bile yaparken aslında yine istemsiz şey olduk. Yani buraya koca bir set kurduk, stüdyo kurduk. Şu anda bunu bir sinema kamerasıyla çekiyorum. Şuna bakın ya. Koca bir sinema kamerası, müthiş bir set. Işıklar, şunlar bunlarla çekiyorum. İşin felsefesine dönecek olursak aslında Sic Parvis Magna ile birlikte şu kameradan, şu gördüğünüz muhteşem sinema kamerasından buna geçiş yapıyoruz. Hatta her zaman yanımda bu kamerayı da taşımayacağımdan emin olduğum için ve o an gelen güzel şeyleri de kaçırmamak için aslında ikinci bir şey daha var. O da hocam anında bu kamera. 3 kamera değil yani 2 kamera. O sırada yanımda ne varsa onunla çekmek, o anı almak ve onunla devam etmek. Aslında Sic Parvis Magna'nın mevzusu
O yüzden an itibariyle şu sinematik kameraya bakmayı bırakıyorum ve bu kısma geçiyorum. Daha doğal olsun, şey olsun falan filan mevzusu. Evet. Özetle Sid Barris Magna ile birlikte yapmak istediğim şey insanları bu sosyal medyada pompalanan, pazarlanan, Hollywood filmleriyle bize yutturulan kahraman olmalıyız, çok büyük olmalıyız, harika olmalıyız, muhteşem olmalıyız, müthiş olmalıyız şeyinden kurtarmak ve hayatın o sıkıcılığı, bunaltıcılığı, sıradanlığı içinde aslında bir şeyler yapmanın ve bu şeyleri istikrarla yapmanın önemini göstermek diyebilirim sanırım. Bunu ne kadar sürdürebilirim? Hiçbir fikrim yok. İlla ki bir yerlerde sıkılacağım ve tekrardan büyük prodüksiyonlu çılgınca işlere geri döneceğim. Ama o zaman gelesiye kadar en azından tahminimce birkaç ay geçecektir. Ve o birkaç ayın sonunda da belki de bu felsefeyi ben de içselleştiririm ve felsefeyi içselleştirdikten sonra da çok daha iyi şeyler çıkar. Ama huylu oyundan vazgeçmez. Yani sırf böyle bir şey yapıyorum ve yapmaya karar verdim diye fiyakalı videolardan vazgeçmiş değilim. Onları da 2 haftada bir veya 3 haftada bir çıkartmayı düşünüyorum. Tabii eğer çıkartırsam. O zaman hazır değilsek, yani ki büyük ihtimalle değilizdir, başlayalım bakalım ya. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ya da eğer bu belgeselin girişi ise birazdan göreceğiniz şeylere hazır olun. Tüm bu macera aslında bu felsefeden, bu fikirden çıktı. Evet, görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Ben. Tamamdır abi. Sen yedin ya, ben ne yapacağımı şaşırdım. Acaba böyle geçsem böyle sonra orada ses alır. Aynen Ellerim var. şeye geçtim ya, bunlara geçtim direkt.